Burayı 2 parantezin alalım. Parantezin içinde x eksi y kalıyor. 3 kere 2 6 yani 6x eksi y oldu. 2x eksi y de burada toplarsak 8x eksi y. Y eksi x'i eksi parantezine alırsak işaretleri değişecek ve parantezin içi x eksi y olacak. Yani eksi 1 tane x eksi y artı 5 tane x eksi y daha 5'ten 1 çıkartırsak 4 tane x eksi y. X eksi y'ler sadeleşir. 8 ile 4'e bölersek sonuç 2. Üç parantezini alıyoruz. Parantezin içinde x eksi y kalıyor. 3 kere 2 6. 6x eksi y. 2 parantezini alıyoruz. Parantezin içi x eksi y. 4 kere 2 8. 8 tane x eksi y. 6 tane daha 14 tane x eksi y yapar. Eksi 4y, eksi 4x. X'i sola almak istediğim için eksi 4 parantezini alıyorum ki işaretleri değişsin. Yani yerlerini değiştirebileyim. Parantezin için x eksi y olacak. Eksi 4 tane, eksi 3 tane daha. Eksi 7 tane x eksi y. X eksi y'ler sadeleşti. 14 bölü eksi 7 sonuç eksi 2. Y soldu, y soldu. Diğerlerinde x soldu. Bu sefer y soldu olarak yani y eksi x elde ederek çarpanlarını ayıralım. Burayı 5 parantezine alıyoruz. Parantezin içi y eksi x. Burayı 3 parantezine alacağım ama y eksi x olmasını istediğim için eksi 3 parantezine alıyorum. Eksi 3'ün eksisini de buraya verdiğimde burası artı oluyor. Tabi buraya 3 geldi çünkü bu 3'ün eksisini buraya verdik. Şu çarpmaları da yapalım. 2 kere 5 10, 3 kere 3 9. Sıra paydada 3 parantezini aldım. Parantezin içi y eksi x. Burası x eksi y. Şurayı ben artı yaparsam bu gider ve y eksi x olur. Şimdi üst tarafa bakıyoruz. 10 tane y eksi x, 9 tane y eksi x daha toplam 19 tane y eksi x. Şurada yanlış yazmışız. Hemen düzeltelim. Burası y eksi x olacak. Çünkü y eksi x olacak şekilde ayarlamıştık ve buranın işaretini değiştirmiştik. Bölü paydada ise 3 tane 16 tane daha 19 tane y eksi x oluyor. 19'lar sadeleşti. Y eksi x'ler sadeleşti. Sonuç 1. İki parantezini alıyorum. 4'ü 2'ye böldüm. 2a. Eksi bu 2 gittiğinde de b. 3 kere 2 6 tane 2a eksi b oldu. 4 tane de burada. Toplam 10 tane 2a eksi b. Burası b eksi 2a. Eksi parantezini alırsak a ile b yer değiştirecek. 2a eksi b olacak. Eksi 1 tane, eksi 4 tane daha, eksi 5 tane 2a eksi b. 2a eksi b'ler sadeleşti. Onu da eksi 5'e bölersek sonuç eksi 2. İki parantezini alalım. Parantezin içi 2a eksi b. 3 kere 2 6. 8 taneden 6 tane çıkartırsam 2 tane 2a eksi b kalır. Paydaya bakalım. Burada yine yer değiştireceğiz. Eksi parantezini aldığımda parantezin içi 2a eksi b. Eksi 1 tane 2a eksi b. Eksi 1 tane 2a eksi b daha. Eksi 2 tane 2a eksi b yapar. 2a eksi b'ler sadeleşti. 2 bölü eksi 2 sonuç eksi 1. 12 parantezine alıyoruz. 12'ye böldük. X kaldı. Artı 12'ye böldük. 1 kaldı. Burası artık devre dışı. X artı 1'ler sadeleşti. Bakın burada 12 kaldı. X artı 12. 6'ya artı 6'yı 6 parantezine alırsak parantezin içinde buradan 6 gidecek. Y 6'yı 6'ya böldük. 1. Y artı 1'ler sadeleşti. Burada 6 kaldı. 6 x artı 6. Başka parantez almaya gerek yok. Pay kısmı paydan 2 katı. 6x'in 2 katı 12x, 6'nın 2 katı 12. Dolayısıyla bölersem sonuç 2.
Pay kısmını 8 parantezine alıyorum. 8x'teki 8 gitti. X kaldı. Artı 8'i 8'e böldüm. 1. Paydayı da eksi parantezine alıyorum. Ve şurayı artı yapıyorum. Daha önce de çok defa yaptık. Dolayısıyla buradaki x artı 1'ler sadeleşti. 8 burada da eksi var. Eksi 8 kaldı. Yani eksi 8x eksi 1. Burada pay kısmında 5y artı 5z var. 5 parantezini alıyorum. 5 parantezini aldığımda parantezin içi y artı z olacak. Paydayı da yine eksi parantezini alınca parantezin içi z artı y veya y artı z fark etmez. Bunlar sadeleşir ve burada yukarıda 5 aşağıda eksi 1 yani eksi 5 kalır. O halde şu ifade buradan eksi 5 geliyordu. Eksi 5 eksi 3 yani eksi 8 olur. O halde eksi 8x eksi 1 oluyor payda. Payda aynı, bölersek sonuç 1. Şu kesre baktığımızda 4a artı b eksi b eksi 4a. Eksi b yukarıda artı b. Eksi 4a yukarıda artı 4a. Tek fark işaret farkı. Yani pay kısmı 5 ise payda eksi 5 gibi. Dolayısıyla bunları bölersek buradan eksi 1 gelir. Burayı 2 parantezine alalım. 2 gitti, m kaldı. 4'ü 2'ye bölersek 2 kaldı. 3 ile 2'yi çarptık. 6. 6 m artı 2 oldu. M artı 2'ler sadeleşirse sadece 6 kaldı. O halde kalanları yazalım. Eksi 1x yani eksi x artı 6. 5y artı 5c paydada ise c artı y. Paydanın 5 katı, parantez almaya gerek yok. Sadeleşirsek buradan 5 gelir. 5 eksi 6 eksi 1. Eksi 1x artı 6 yani eksi x artı 6. Payda aynı, bölersek sonuç 1. Sayı olarak 3 parantezini alabiliriz. Çünkü 12'de 3'te 3'e bölünür. Harf olarak da y parantezini alabiliriz. Parantezi açalım. Şimdi 12'yi 3'e böldük. 4 kaldı. Y de gitti. O halde ilk terimden 4x geliyor. Eksi bu zaten kendisini kendisine böldüğümüzde 1 gelecek. Paydaya bakalım. Paydayı da y parantezine alabiliriz. Y parantezine aldım. Y'ye böldüm 1 eksi buradan da y gitti eksi 4x. 4x eksi 1 1 eksi 4x eksi farkı var. Bunları böldüğümde eksi 1 gelecek. Ayrıca y'ler de gidiyor. Eksi 1 3 ve eksi 1 var. Dolayısıyla burası komple eksi 3 oldu. Burada ise işim kolay. Paydanın 3 katı. Bakın 3 mn 3 katı 9 mn. N 3 katı 3n. Dolayısıyla bunları direkt sadeleştirebiliriz ve buradan 3 gelir. O halde eksi 3x eksi 3. Evet, bu ifadeye bakalım. Sayı olarak 26 ve 39'un ortak böleni 13. Harf olarak da z ortak. 13z parantezine alıyoruz. 13'e böldüğümde bakın buradan 2 gelecek. 13'e böldük. Şuradan da z gidecek. Buradan 2 geldi. Yani 2y geliyor. Yine z'ye böldüğüm için z gidiyor. 39'u da 13'e böldüğümde buradan da 3 gelecek. 2y artı 3. Payda ise 13z. 13z'ler gitti. 2y artı 3 kaldı. Eksi 2y var. O halde şu 2y'ler de gitti. Yani buradan sadece 3 geldi. 3'ten de 2 çıkartırsam ne kaldı? 1 kaldı. 1x artı 1 yani x artı 1. Burada da pay kısmının paydanın eksi 3 katı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sonuç eksi 3.